Merhabalar, Beraber Örelim mi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk bayrağı anahtarlık yapımını anlatacağım. Yapımı oldukça kolay olan bir çalışma, isteyen herkes rahatlıkla örebilir. Anahtarlığında ben 330 metre uzunluğunda kırmızı renkte koton ip kullandım. Şu kısımda biraz koton beyaz ip kullandım. Ay yıldızımı keçeden yaptım. Ben lazer kesimle beraber keçimi keserek ay yıldız şeklinde kullandım. Sizler keçenin üzerine şekli çizerek de kesip o şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle köşeye de anahtarlığımı sabitledim. İç dolgusunu da boncuk elyafla beraber iç dolgusunu yaptım. İki parça halinde ördüm, birleştirdim. Şu kenar kısımdan sık iğne ile beraber birleşimimi yaptım. Ön yüzdeki görünümü bu şekilde, arka yüzdeki görünümü de bu şekilde. Ben bunlardan 60 adet yaptım. Birazını küçük oğlumun sınıfına yaptım. Doğum günüsü vardı, orada arkadaşlarına dağıtması için yaptım. Onlar da çantalarına takarak aksesuar olarak kullandılar. Çok da sevindiler. Birazını da diğer oğlumun sınıfına verdim. 23 Nisan'da arkadaşlarına dağıttılar. Onlar da yine çantalarına takarak aksesuar olarak kullandılar. Hem anahtarlık hem aksesuar olarak kullanılan güzel bir çalışma. Şuradaki ay yıldızımı ben hayalet iple beraber sabitledim. Şu şekilde hayalet ipim bununla beraber dikerek sabitledim. Sizler silikonla beraber yapıştırarak da kullanabilirsiniz. Ben daha sağlam olması için dikerek ay yıldızımı buraya sabitlemiş oldum. Bu şekilde güzel bir çalışma ortaya çıktı. 2 milim tığ veya 2,5 milim tığ kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre tığ numaranızı da ayarlayabilirsiniz. Şimdi anahtarlığımızın yapımına geçelim. Türk bayrağı anahtarlık yapımına geçiyorum. Tığımı aldım, ipimi de aldım. İpim koton. Eğer ki modeliniz büyük düşerse şöyle ipinizi hafif inceltebilirsiniz. Bu şekilde daha küçük anahtarlıklar elde edersiniz. Ama biraz daha ele daha dolgun gelmesini istiyorsanız ipinizi inceltmeye gerek yok. Normal bir şekilde örebilirsiniz. Başlangıçta 13 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincirimi çektim. Şimdi her bir zincirin içerisine sık iğne yapacağım. Telsiz olarak her bir zincirin içerisine batıyorum. Geriye doğru 12 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 12 tane sık iğnemi yaptım. Kenarda bir tane zincir çekiyorum. Örneğimi çeviriyorum. Burada ilk sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapacağım. Burada arttırma yapıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrardan aynı boşluğun içerisine bir tane daha sık iğne yapmış oldum. Yani 2 tane sık iğne yapmış olduk. Diğer sık iğnelerin içerisine birer tane sık iğne yaparak sona kadar örüyorum. Sona doğru sık iğne yaparak geldim. Sondaki sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Sondaki sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yaptım. Yani aynı sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapmış oldum. Burada 14 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Başlangıçta 2 tane sık iğne yapmıştım. Ara kısımda 10 tane sık iğne yaptım. Sondaki sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yaparak 14 tane sık iğne oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Örneğimi çeviriyorum. Burada hemen şu kenardaki sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yapacağım. Birinciyi yaptım.
İkinciyi de yapıyorum. Burada yine arttırma yapmış olduk. 2 tane sık iğne yaptım. Yandaki sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. 2 tane sık iğnemiz vardı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane sık iğne yapmış oldum. Üçüncü sıramızda 15 tane sık iğne yapmış olduk. Kenarda bir tane zincir çektim. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin 4. sırasındayız. Burada şimdi şu ilk baştaki sık iğnemizi atlayacağız. İkinci sık iğneden sık iğne yapmaya başlayacağız. Yani birinci sık iğnemi atladım. İkinci sık iğnenin içerisine sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yaparak ilerliyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak ilerledim. Sıra sonunda bir tane sık iğnem kaldı. Bu sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bu sırada da 15 tane sık iğnem oldu. Kenarda bir tane zincirimi çekmiştim. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin 5. sırasındayım. Burada sadece sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. 15 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. ...15 tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Kenarda bir tane zincir çekiyorum. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin 6. sırasındayım. Burada ilk sık iğnemin içerisine batmıyorum. İkinci sık iğnemin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Yani bir tane sık iğneyi atlamış olduk. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Burada 14 tane sık iğnemiz olacak. 14 tane sık iğnemi yaptım. Kenarda bir tane zincirimi çektim. 6. sıramızı tamamlamış olduk. Örneğimi çeviriyorum. 7. sıradayız. Burada bütün sık iğnelere sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız. Yani 14 tane sık iğne yapacağız. Bu 7. sıramız. Bu şekilde sıramızı 10'a tamamlayacağız. Yani artış, eksiltme yapmadan 14 tane sık iğne ile beraber hem ön yüzde hem arka yüzde örerek sıramızı 10 sıraya tamamlayacağız. Şu anda 7. sıramı tamamladım. Bir zincir çektim, örneğimi çevirdim. 8. sıramı yapıyorum. Burada da yine 14 tane sık iğne yapacağım. Arka yüzde yine 14 sık iğne yapacağım. Diğer yüzde de yine 14 sık iğne yapıp sıralarımı 10 sıraya tamamlayacağım. 10. sıra sık iğnemi de yaptım. Şöyle örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzünden sayalım. Şurada bir sıramız var. Sonra ikili bir sıramız var. 3 yani 1, 3, 5, 7, 9. Şurada da bir sıramız var. 10. 10 sıra olarak sık iğnelerimi yaptım. Şimdi 11. sıramdayım. Kenarda bir tane zincirimi çektim. Birinci sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu tarafa arttırma yapmıştık. Şimdi bu kısma arttırma yapacağız. Yani bu kısımda sonda sık iğne arttırması yapacağız. Burada bir ilmeğimizi atlayıp ikinci ilmeğimize sık iğneyi yaptık. Sonraki sık iğnelerin içerisine sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. ...12 tane sık iğne yaptım. Sonda bir tane sık iğnem kaldı. Bu sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Birinciyi yaptım. Aynı sık iğnenin içerisine ikinci sık iğnemi de yaptım. Burada da yine 14 tane sık iğnem olmuş oldu. Kenarda bir tane zincir çekiyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin 12. sık iğne sırasındayım. Burada arttırma eksiltme yapmadan
Her bir sık iğnenin içerisine sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. 14 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. 12. sıramı da tamamladım. Bir zincir çektim. Örneğimi çeviriyorum. 13. sık iğne sırasındayım. Kenarda birinci sık iğneyi atlıyorum. İkinci sık iğnenin içerisine sık iğnemi yapıyorum. Yine sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıyorum. ...12 tane sık iğnemi yaptım. Sondaki sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğnemi yaptım. Yani burada artış yapmış olduk. Toplamda 14 tane sık iğnem oldu. Kenarda bir tane zincir çekiyorum. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin 14. sırasındayım. Burada var olan 14 tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. 14. sıramı da tamamladım. Kenarda bir tane zincir çekiyorum. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin 15. sırasındayım. Burada da yine 14 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Sıralarımı bu şekilde 14 tane sık iğne yaparak ön yüzde de 14, arka yüzde de 14 tane sık iğne yaparak 20 sıraya tamamlayacağız. Arttırma, eksiltme yapmıyoruz artık. Bu şekilde ilmeklerimizi, şuradaki yani sık iğnelerimizi 14 tane, bunları bu şekilde ilerleterek sıralarımızı 20 sıraya tamamlayalım. 20 sıra sık iğnemi yaptım. Şöyle en dipte bir sıram var. Sonrasında ikili ikili olarak sıralarım ilerliyor. Şurada birinci sıram 1, sonrasında 2 olarak sayacağım. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ve şurada bir sıram var. Bununla beraber 20 sık iğne sırası ördüm. Bundan 2 tane örüyoruz. Birinci parçam böyle. Bir parçayı da daha önceden örmüştüm. Bu da ikinci parçam. Şimdi bu parçanın bir tanesine Türk bayrağı yani aile yıldızımızı dikeceğim. Şöyle şu şekilde ayarlayacağım. Yani şu şekilde dikeceğim. Şurası beyaz bir iple beraber burayı da yine döneceğiz. Şurada anahtarlık kısmı olacak. Şu şekilde Türk bayrağımı ayarlayacağım. Şöyle ay yıldızlarım, ben bunları lazer kesimle beraber kestim. Sizler de keçenin üzerinde şekil çizerek ay şekliyle yıldız şeklini çizerek de kesebilirsiniz. Şu şekilde ayımı yerleştireceğim. Şöyle ortalayacağım. Şuraya da yıldızımı şu şekilde dikeceğim. İsterseniz silikonla beraber de yapıştırabilirsiniz. Dikim bana daha sağlam geldiği için ben dikeceğim. Şöyle hilalimi koyacak olduğum yeri belirledim. Şöyle hayalet ipim var. Bununla beraber dikimimi yapacağım. Şöyle iğneme hayalet ipimi geçirdim. Hemen şöyle arka kısımdan dikmeye başlıyorum. Bu şekilde buraya ayımı dikeyim. Ayın dikimini tamamladım. Şimdi şöyle yıldızımı dikeceğim. Şu şekilde yıldızımı ayarladım. Bunu da yine arka kısımdan dikiyorum. Yıldızımı da diktim. Şöyle arka kısımda. Şimdi diğer parçayı da şöyle arka kısmına getiriyorum.
Hemen şuradan ikisini birleştirmeye başlıyorum. Tığ ile beraber iki parçayı da birleştiriyorum. Şöyle hemen köşeden tığımı geçiriyorum. İlk önce bir tane zincir şöyle çekeyim. İki ucunu birleştirdim. Şöyle köşeden birleştirmeye başlıyorum. Sık iğne ile beraber birleşimimi yapacağım. En kenardan batıyorum tığımla beraber. Sık iğne yaparak etrafını dönüyorum. Bu şekilde şöyle etrafını dönerek şu kısma kadar geleceğim. Şöyle birleşimimiz bu şekilde. Şuraya kadar bu şekilde birleşimimi yapayım. Birleşimimi yaptım. Şuraya kadar geldim. Şöyle iç kısmı bu şekilde. Şimdi buraya boncuk elyaf dolduracağım. Şu şekilde boncuk elyafla beraber içerisini fazla değil biraz olarak dolduruyorum. Şöyle hafif şişkin görünene kadar içine elyafla dolduruyorum. Şu ipi de içerisine koyarak bu kısmı beyaz iple beraber birleştireceğim. Biraz daha koyuyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Şu şekilde Türk bayrağımız. Şimdi şu kısmı beyaz koton iple beraber birleştireceğim. Şöyle beyaz koton ipimi aldım. Tığımı da aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle. Hemen şurada en son kırmızıyla batmış olduğum sık iğnenin içerisine beyazla beraber tekrar batıyorum. Şöyle arka kısımdan kontrol ediyorum. Buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen şu beyaz ipimi de çekiyorum. İç kısma koyuyorum. Burada görünmemesi için bu şekilde buraya sabitledim. Yine aynı şekilde bu kısmı da sık iğne ile beraber kapatıyorum. Bu şekilde bu kısmı da kapatıyorum. Beyazla beraber sık iğnemi yaptım. İpimi uzunca kestim. Şöyle uzun bir iğneme beraber ipimi taktım. Şöyle şu uç kısımdan onu çıkartacağım. Orada görünmesini istemediğim için şu şekilde ipimi çıkarttım. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Şu şekilde ipimi oradan yok etmiş oldum. Şimdi şu kısma şu şekilde anahtarlığımı takıyorum. Şöyle anahtarlığımı taktım. Bunu bir pense yardımı ile sıkıştırıyorum. Anahtarlığımı da taktım. Böylece Türk bayrağı anahtarlığımızı tamamlamış olduk. Güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenerek yaparsınız. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.